Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek hamur açmadan çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz nefis bir patatesli börek tarifi vereceğim. Tarifimiz için öncelikle 5 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım ve üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yaptıktan sonra un ve tuzu şöyle bir güzel karıştırıp hemen unumuzun orta kısmına bir çukur açarak üzerine bir paket kabartma tozu, 1 çay bardağı yoğurt, kullandığımız malzemeler mutlaka oda sıcaklığında olmalı ve öncelikle 1 su bardağı süt ekleyip şöyle biraz karıştıralım. Daha sonrasında gerektikçe azıcık daha süt ilavesi yapabilirsiniz. Ben toplamda 2 su bardağına yakın süt kullandım. Daha sonra hamuru yoğurmaya başladım ve oldukça yumuşak bir hamur elde ettim. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgaha alıyorum ve tamamen pürüzsüz bir kıvam aldırıncaya kadar güzelce hamurumu yoğurdum. Tezgahta yoğurma işlemi çok önemli. Eğer ne kadar güzel yoğurursanız böreğiniz de hamurunuz da bir o kadar güzel olur. Hamuru toparlayıp hazırladıktan sonra mümkün olduğu kadar eşit boyutlarda parçalar haline getirelim. Ben toplamda 6 beze yaptım. Bu aşamalarda da un kullanmadım. Gerek duymadım elime yapışmadığı için. Sizler isterseniz az miktarda kullanabilirsiniz. Bezelerimiz hazır olduktan sonra üzerlerini şöyle bir bezle örttüm ve 15 dakika kadar dinlendirdim ki daha sonrasında açması kolay olsun. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra tezgaha biraz un serpiştirelim ve bezelerden bir tanesini tezgaha alıp tekrardan üzerine de birazcık un gezdirip şöyle merdaneyle veya oklava yardımıyla hamurumuzu birazcık genişletelim. Mantı hamurundan bir tık daha kalın olacak şekilde açabilirsiniz. Yani ince açmanıza hiç gerek yok. Ne kadar açabiliyorsanız o kadar açmanız yeterli. Hamurumuzu açtıktan sonra herhangi bir tepsinin içerisine alalım. Ben şöyle bir borcam kullandım. Tepsinin içerisine aldıktan sonra üzerine eritilmiş tereyağı gezdiriyorum. Sıvı yağ ile karıştırmadım ki katları çok daha belirgin olsun. Dilerseniz birazcık sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Çok fazla sorulduğu için söylemek istiyorum. İsteğe bağlı katı yağ yani margarin de kullanılabilir. Ve ikinci katı da üzerine tekrardan yerleştiriyorum. Bu arada hamurların açılma aşamasını yani açtığım hamurları tek tek sizlere göstermek istemedim. Önceden hepsini açıp hazırladım ve aralarını yağlayarak üst üste koydum. Toplamda 6 beze elde etmiştim. Aralarını yağlayarak 6 beze yani 6 adet hamuru da bu şekilde üst üste koyalım. Ve üzerini de bir streçle, bezle, neyle isterseniz onunla hava almayacak şekilde güzelce kapatıp en az 2 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Dilerseniz bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Ve geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için 1 adet yemeklik doğramış olduğumuz kuru soğanı uygun bir tavanın veya tencerenin içerisine alıp üzerine birazcık tuz ekleyelim. Ve tenceremize biraz da yağ ilavesi yapalım. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ eklemeniz yeterli. İsteğe bağlı tereyağı da kullanılabilir. Ve şöyle biraz karıştıralım ve orta ateşte soğanlarımızı hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. Hemen peşinden isteğe bağlı içerisine bir dolu yemek kaşığı kadar salça ekleyelim. Ben domates salçası kullandım. İsterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Sevmiyorsanız salça eklemeyebilirsiniz. Sadece baharat ilavesi yapmayı tercih edebilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre ayarlayın derim. Daha sonra haşlamış olduğum 3 adet patatesi de içerisine ekliyorum. Ortalama yarım kilogram kadar patates yeterli olacaktır. Patateslerin suyunu tamamen süzmedim ki pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar bu şekilde ezebileyim. Sizler de öyle yaparsanız daha güzel olur. Ezdikten sonra ise üzerine birazcık dereotu ilavesi yaptım. İsterseniz maydanoz veya farklı yeşillikler de kullanılabilir. Bu aşamada göstermedim ama birazcık da karabiber eklemiştim.
etmiştim. Unutmuşum videoyu editlerken, dikkatim dağılmış demek ki. Neyse, siz isterseniz dediğim gibi karabiber de ekleyebilirsiniz. Ve iç harcımız hazır oldu. Bu arada hamurum da buzdolabında en az 4-5 saat kadar dinlendi ve tekrardan buzdolabından alıp öncelikle şöyle üzerini bir açtım. Daha sonra ise hamurumu tezgaha alıyorum. Şöyle ters çevirerek alırsanız daha da kolay olur. Tezgaha aldıktan sonra merdane ile açabildiğimiz kadar açalım. Çok fazla ince yapmamaya dikkat edin ki hamurunuz yırtılmasın, ama ne kadar açarsanız bir o kadar da güzel olur. Zaten buzdolabında yeterince sertleşmiş. O yüzden açması çok daha kolay olacaktır. Hamuru şöyle bir güzel açtım. Yani yeteri kadar büyüttüm. Şimdi üzerine soğumuş olan iç harcını bir güzel spatula ile sürüyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirterek bana destek olursanız çok sevinirim. Ve iç harcımızı her tarafına güzelce sürdükten sonra hamurumuzu katlayalım. Bakın burada özellikle dikkat edin. Rulo yapın demiyorum, katlayalım diyorum. Eğer rulo yaparsanız hamurunuz daha sonrasında, yani böreğiniz birazcık hamurlaşabilir. O yüzden mutlaka bu şekilde katlayarak yaparsanız çok daha güzel olur. Hamuru şöyle bir güzel katladıktan sonra uç kısımlarını da üzerine getirip her tarafını düzleştirelim. Daha sonrasında ise böreğimizi bıçakla keselim. Hamurumuzu keselim yani. Dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben böyle mini üçgenler şeklinde kestim. Çok fazla kalın kesmemeye dikkat edin. Birazını bu şekilde yapıp diğerlerini ise daha ince kesip yan olacak şekilde dizerek yaptım. Sizler de dilediğiniz gibi kesip hazırlayabilirsiniz. Bu arada isteğe bağlı hamura maya ekleyerek mayalı bir hamurla da bu işlemi uygulayabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Lakin mayalı olduğunda bir tık daha yumuşak, mayasız olduğunda ise ağızda dağılan hafif kurabiyemsi bir hamuru olacaktır. Yani kendiniz umarım anlamışsınızdır. Her iki hali de çok güzel, ama bana göre börek bu şekilde kabartma tozuyla veya sade olacak şekilde hazırlanırsa çok daha güzel olur. Yani maya eklediğimizde birazcık poğaçamsı bir tat gelecektir. Daha sonra son olarak üzerlerine tereyağı sürdüm. İstediğiniz gibi sos sürebilirsiniz. İsteğe bağlı süt ve yumurta karışımı sürerseniz çok daha yumuşak börekler elde edersiniz. Ben sadece yağ sürmeyi tercih ettim. Birazcık çıtır börek sevdiğim için. Son olarak ise önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri kızarıncaya kadar pişirdim ve fırından çıktılar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Kısık ateşte uzun süre pişirirseniz çok daha güzel, katları belirgin, nefis börekler elde etmiş olursunuz. Şöyle hemen bir tanesini içerisinde sizlere göstermek istiyorum. Hamur gerçekten çok lezzetli bir hamur. Mutlaka deneyin derim. Eğer dediğim gibi çıtır değil de daha yumuşak börek isterseniz sosunu farklı hazırlayabilirsiniz. Yani üzerine sos sürmeyi tercih edebilirsiniz. Ben biraz çıtır börek sevdiğim için sadece yağ sürmeyi tercih ettim. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.